Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan Malta Havalimanı'ndayız. Ve hazırsanız her şeyin başladığı o yere gidiyoruz. Bir devir burada kapanıyor. O zaman önce İstanbul'da, sonra da Malta'da görüşmek üzere. Ve Atina'dayız. Tekrardan buradayız ve indiğimiz gibi direkt olarak kendimizi buranın yerel lezzetlerinde bulduk. Şu anda Sintakma Meydanı'ndayız. Şöyle gösterelim. Sintakma Meydanı'nın hemen aşağısında Gregoris diye bir yerdeyiz. Valla çok acıkmışız. O yüzden Sulakilere gömmeden önce otele gidene kadar biraz şunlardan atışlayalım dedik. Burası 8 sene, hatta 8 seneden biraz daha fazla oldu. Çıktığımız ve uzun zamandır da gelme planı yapıp gelemediğimiz bir yerde. Evet, aşırı duygusalım. Ara ara böyle sesim titreyebilir. Ben Atina'yı hiç böyle sırt çantasıyla gezeceğimi düşünmezdim. Burası benim ikinci evimdi, bizim ikinci evimizdi. İkinci evimize geldik. Umarım çok keyifli bir 3 günümüz olacak. Fikirlerimizi de sizinle paylaşacağız. Niko Bey, ne hissediyorsun? Valla bugün nostaljik hissediyorum ya. Bu daha önce 2 sene burada yaşadığımız süreçte gezdiğimiz sokakları neredeyse 8,5 sene sonra tekrardan böyle gezmek garip hissettiriyor. Ama güzel ya, tekrardan o Yunanca sesleri duymak, orada insanları yine o yemeklerin kokusunu hissetmek gerçekten güzel geliyor. Hatta şey demişti ya, resepsiyona duran hostes. Şey demişti, siz hatta buradaki çoğu yerelden daha yerelsiniz, bu bölgenin tanıdığınız, bildiğiniz için vesaire demişti. Gerçekten öyle hissediyoruz biz. Benim zaten ilk Yunanistan'a yerleştiğimde böyle kendimi hiç yabancı hissetmemiştim. Hani burası şey demiştim, hatırlıyorsun sen de söylemiştim. Farklı dilin konuşulduğu, farklı dine inanılan. Aynı Türkiye yani. O zaman 90'larını yaşıyordu o zaman Türkiye'nin. Ama güzeldi. Bizim de 90'larımız çok daha güzeldi bence. Öyle. Şu anda nostalji geçiyoruz. Tekrardan böyle karnımızı doyurmaya gidiyoruz şu anda. Biz bu 3 gün boyunca, yani 2,5 gün boyunca mütemadiyen yemeye karar verdik. Çünkü bazı Yunan lezzetlerini gerçekten çok özledik. Bana kalsa ben 7-24 saganaki yemek istiyorum. Eren yiyemeyeceğimi söylüyor. Bakalım göreceğiz. Yani gerek yok zaten. Ama çok güzel bir şey saganaki. Saganaki çok güzel bir şey ama Saganaki için yaşıyorum diye bir YouTube kanalı açacağım. Ne çekeceksin Saganaki? Saganaki. Her gittiğim Yunan restoranındaki saganakileri deneyeceğim. Olayım bu. Benim Türkiye'deki künefe gurmeliğim gibi. Aynen. Özlemişiz. Bakalım daha neler göreceğiz. Hazırsanız muhteşem Yunancamla kahve sipariş edeceğim. Çünkü yapabildiğim tek şey buydu Yunanca'ya dair. En latte crescito paracalı. Brava diva. Niko Bey, neredeyiz? Neler yapıyoruz? Anlatın bakalım. Şu anda Sintakma Square'dan aşağı indiniz. Ermu Caddesi'nin üzerindeyiz. Burası bir nevi Atina'nın İstiklal Caddesi aslında. Birçok alışveriş yapabileceğiniz yer, ondan sonra yemek yiyebileceğiniz yer mevcut üzerinde. Yolda ayrıca böyle sokak sanatçılarını falan görebilirsiniz. Az önce darbuka çalan ufak çocuklar vardı. Güzel karım o sırada tabii kendini tutamadı, göbek atmayacak. Atamadım. İzin vermedin. Atma dedin. Numaracı. Atmayı çok istedim ama. Bak şurada da bir yerde bir darbuka sesi geliyor. Darbuka sesi gelince kendinizi alıkoyabiliyor musunuz? Ben şahsen yapamıyorum. Siz yapabiliyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir tane mekan vardı. Bizim Ereniko'yla
sık sık gelip kendimizi zengin hissettiğimiz yerlerden biri. O taraftan mı yürüyelim? O taraftan yürüyebiliriz. Tabii. Hadi bakalım yürüyelim. Burası benim Atina'ya ilk taşındığım zamanlar geldiğim bir tane şey vardı. Dükkan vardı. Orası burası. Benim önümden İngiliz bir çift girmişti. Bir şeyin fiyatını sormuşlardı. Onlara 20 euro gibi bir şey söylemişlerdi. Ardından ben de çok benzer aynısının fiyatını sordum. Türk olduğumu anladı aksanından. Nerelisin falan muhabbeti yaptı. Dedim Türk'üm. Bana dedi ki işte komşu 10 euro. O yüzden gerçekten ilk böyle buraya ait butik bir yere gelmiştim ve böyle çok şey hissetmiştim. Bizden birisi, hiç öyle bir yabancı bir hissim oluşmamıştı. Hazırsanız Atina'nın en kalabalık yerlerinden birisi Monastiraki. Ve hemen şurada sağ tarafta bizim Ereniko'yla nikahımızı kutladığımız yeri göstereceğim. Meşhur bayrak tarlası. Benim burada düğünüm oldu zamanında arkadaşlar. Duygularım gerçekten şelale. Bu şehre ilk taşındığımda 24 yaşındaydım. 26 yaşında evlendiğimiz sene ayrıldık. Şimdi 34 yaşında tekrar geri geldim. Sanki böyle başka birisiymişim gibi geziyorum açıkçası. Yani sanki o İslam'daki enerjisi ben değilmişim gibi. Aynı anda da aşırı derecede nostaljik. 8 sene sonra tekrar geldim. Ve her sokağını bir şekilde hatırladığını fark edince insan böyle bir daha da hüzünleniyor. Emotional, damn it! Aşkım Atina'yı ilk defa gelip görecekler için böyle 3 tane öneride bulun desem şurayı görün bunu yiyin için gibisinden neler söylerdin? Neler söylerdim? Öncelikle Atina'da her yer olmaz ama merkezi yerlerin sokak sokak gezmelerini öneririm. Çünkü her sokakta farklı hikayeler var. Farklı yerlerle karşılaşabiliyorsunuz. Onun dışında çok güzel, farkında bile varmadığınız güzel yemek yeme yerleri var. O yüzden gerçekten sokak sokak gezmeyi öneririm. Çünkü burada nereye böyle kürek atsanız böyle tarihi bir yerle karşılaşabiliyorsunuz. İkincisi bol bol Yunan mutfağının lezzetlerini tatmalarını isterdim. Gerçekten çok güzel tavernalar, çok güzel restoranlar var. Ne kadar değişik olabilir bir restoran diğerinden diyorsunuz ama değişebiliyor. Burada gerçekten yerel önemli lezzetleri tatmalarını isterdim. Üçüncü olarak da ne diyeyim ben sana? Şöyle sahil şeridinden özellikle Glifada'dan Papire'ye kadar şöyle keyifli bir yürüyüş rotası çizmelerine, orada yürürken böyle arada durup bir şeyler atıştırmalarını, bir kahvelerini, Freddo espressolarını içmelerini vesaire öneririm. Çünkü Yunanistan tamam çok güzel müzeleri, çok güzel tarihi yerleri var ama Yunanistan turistikten çok yaşamalı da çok güzel bir yer. Yaşadık biliyoruz. Deneyimle sabit. Teşekkürler efendim. Eren benim küçük olduğumu unuttuğu için kendi boyuna göre ayarlıyor. Ben orada hobbit kafasıyım. Ama evet katılıyorum. Yeni için gezin görün çok güzeldir Atina. Kesinlikle Saganaki'nin her çeşidini yiyin. Saganaki yemeden sakın görmeyin. Aman Saganaki yemezseniz Eren Sülgün sizi bulur ve kovar. Şimdi burası Plaka dediğimiz yer. Malta'daki bu Valetta'da bir tane merdivenlerin renkli sokakların olduğu yer var. Oraya benzer. İstanbul'da da Fransız sokağına benzer. Kadıköy Fransız sokak karışımıdır. Ama böyle evleri, mekanları, bakın siz ne kadar şeker. Música greca, honey. Honey, no money. El, you know eso? El menú? We know. Thank you. Where are you from? Turkey. Merhaba, merhaba. Merhaba. Kardeş. Kardeş, música greca, kardeş. Música. Müzika iyi. Yeah. We're gonna come later. Esto, chipura, calamar, imam banti, saganat. Do you have Saganaki? Yeah, todo. We are gonna come later. Uzu barbayani. Efaristo.
Türk olduğumuzu duyunca verilen tepkileri gördünüz. Hiç abartma var mıymış anlattıklarımdan? Tabii ki de yok. Burada insanların kültürü biraz şöyle. Ekonomik krizleri hala var. Biz buradayken de vardı zaten. Dışarıda her şeyleri böyle lüks olarak kullanmazlar. İşte arabaları eski olabilir, telefonları eski olabilir, dert değildir ama haftada bir gün ailelerini alırlar, gelirler böyle, yerler, içerler. Hani önceden daha ekonomik durumda iyiken belki bir şişe uzu içiyorlarmış, iki şişe uzu içiyorlarmış. Şimdi iki kadeh bir şey içiyorlar ama yine de o aileleriyle, arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirme anlayışları. Yani kendilerinden çalmama, kendi eğlence anlayışlarından, sosyal hayatlarından çalmama anlayışları çok güzel bir şey. Ve dediğimiz gibi az önce biz hep anlatırdık işte bize kardeş komşu derler diye. Biz de az önce gördü, Türk olduğumuzu söyledik. Kardeş dedi. Yani o kadar güzel bir duygu ki bir İngiliz bunu burada yaşayamaz. Ama biz Türkler olarak hani Yunanların gözünde gerçekten güzel bir yerdeyiz. Bu da beni çok mutlu ediyor açıkçası. Evet arkadaşlar, şimdi muhteşem bir yerdeyiz ve buranın adı Paşa Limanı. Sayın tarihçimiz Eren Yay. Evet. Nedir bu Paşa Limanı? Evet arkadaşlar, bu Paşa Limanı'nın çok enteresan bir hikayesi var. Şimdi neden gülüyorum? Çünkü gerçekten trajikomik bir olay. Osmanlı bu bölgeye hükmettiği zamanlar Osmanlı donanması bu Paşa Limanı'na park etmiş. Ancak Piri Reis zamanında şu girişi, şu limanın girişini çizmeyi unutmuş. Olarak da bu haritadan yola çıkan o zamanki denizci Kamil Paşa buraya nasıl gemileri sokarım diye düşünmüş. O da ta Atina'nın merkezinden buraya kadar gemileri yürütmüş arkadaşlar. Demiş ki benim Fatih Sultan Mehmet'ten ne farkım var demiş. Buraya kadar yürütmüş. Daha sonra girişi olduğunu fark eden o zamanın padişahı da almış bunu arkadaşlar. Şurada asmış. Ancak ne olmuş biliyor musunuz? Adam ölmemiş. Öyle olunca bunun tayfası bunu indirmiş. Ancak ne yapmış? Kamil Paşa işsiz kalınca şurada Osmanlı'nın ilk kafesini açmış. Evet, Osmanlı'nın ve Yunanistan'ın o zamanki ilk kafesini denizci Kamil Paşa açıyor. Sebebi de gemileri yürütüp işsiz kalması. Tamamen kamilik yani. Back to life, back to reality. Reniko Bey, Pire'ye geri döndünüz. Neler hissediyorsunuz? Valla Pire buraya ilk taşındığımızda ilk oturduğum yerde. Eren Su'nun da keza ilk oturduğu yerde. İlk önce otobüs arkadaşıydık. Dediğim gibi burası keyifli bir yer. Her ne kadar iş yerine çok yakın olmasa da, merkeze çok yakın olmasa da Pire'nin kendince özel bir havası var. Şurada bir terasta yaşıyorduk. Aşırı bakımsız bir dairede. Ama kendince keyifliydi. Eren şurada yaşıyordu zaten. Onun evi daha güzeldi böyle. Daha bakımlı bir evdi. Daha fazla para ödüyordu. Zengin hatun hali farklı tabii. Ama dediğim gibi Pire'nin bende özel bir yeri var. Özellikle Paşa Limanı. İşte Mikro Limanı tarafları falan çok keyiflidir. Bakalım beraber oraları da görelim. Yine de o kadar yürüdükten sonra Mikro Limanı'na doğru inelim dedik ve işte oradaki mekanların hepsine hangisine otursak falan diye bakarken bir yer bulduk. To Genesio, öyle bir şey. Yanlış okuyor olabilirim. Greek salat, patates kızartması, Adana kebap, sucuk, kavurma. Başka ne söyledik? Saganak tabii ki de. Bunları söyledik. Öncelikle hemen hemen her şey çok güzeldi zaten. Ama burada yediğimiz Adana kebap gerçekten çok iyiydi. Yani Malta'da böylesini yemedik. Ben yemedim en azından. Kimse de Eren Su çok düşkün değildir. Türkiye'de bile yediklerimin çoğundan çok güzel. Adana'da yediklerim ayrı tutuyor. Anılar size selam. Ama Eren Su bile bayıldı. Hani Eren Su normalde Adana kebap yemez. Çok tercih ettiği bir yemek türü değildir. En güzeli oydu bence. Üzerine 2 porsiyon da söyledik hatta. Ondan sonrasında tabii klasik patates, yani Yunanların bu patates nasıl yapıyorlar bilmiyoruz ama çok güzel. Onun dışında söylediğimiz işte Saganaki, Eren Su bayıldı. Daha dün yediğimiz Saganaki'ye kıyasla çok çok daha iyiydi. Onun dışında söylediğimiz Greek salat da olsaydı. Kavurma geldi. Kavurmanın içerisinde sucuk vardı ve sucuk kasap sucuktu. O da çok lezzetli mesela. Ama sucuğun ayrı gelmiş hali vardı böyle ızgarada yapılmış. O Müko.
Yani Yani Hepsi- sonuç olarak top 3'in ilk üçün hangisi? ilk üçüm dersen Hepsini sevmişsin belli ki. yok hep çok bak gerçekten yemeklerim çok güzeldi. Yani hiç pişmanlık yok. Hı. Birincisi Adana'ydı. İkincisi patatesti. Üçüncüsü de bakıyorum sucuktu ya. Bence. En azından benim üçüm. Senin üçün neydi? Saganaki. Birincisi. Saganaki gönlümün efendisi. İkincisi kesinlikle Adana. Ben Eren dediği gibi kırmızı eti sucuk pastırmada bırakan bir insanım. Adana çok güzeldi. Üçüncüsü galiba sucuktu. Sucuk muydu patates miydi? Patatesi unuttum ben. Patates kızartması. Evet, üçüncüsü patates. Aynen. Bayağı lezzetliydi. Yani arkamızda gördüğün şu mekan. Eğer ki bir gün Pire'ye gelirseniz Mikro Limanı'na doğru yürürseniz tercih etmeniz gereken mekanlardan biri. Çok çeşitli. Hani biz belli bir 5-6 çeşitlilik ama yani çok geniş bir şey var. Hani menüsü var. Tavsiye ederiz. Ve fiyatlarının da çok uygun olduğunu söylemekte fayda var. O zaman sonraki noktaya kadar cheers. Sintagma'nın hemen yakınında National Park var ve burası şöyle. Bizim kağımızdan sonra fotoğraflarımızı çektiğimiz yerdi. Şimdi Damla Çakıl'a selam olsun. Ve diğer tüm arkadaşlarımız o gün bizim yanımızda olan. Gerçekten hayatımın en güzel, en eğlenceli günlerinden biriydi. Gelin olmak çok keyifli bir şeymiş arkadaşlarının arasında. İşte yok susadım birisi getiriyor, yok üşüdüm birisi mont giydiriyor falan. O ihtimam, o ilgi gerçekten çok keyifliydi. Çok iyi baktılar bana sağ olsunlar. Bizim nikahımız için özellikle buraya gelen Sedat'a da tabii bir teşekkürü borç bilmek lazım. En çok kahrımı da o çekti. Atina'da son günümüz. Gezdik, gördük, duygulandık, yedik, içtik. Bizim için nostaljik bir tatil oldu. Özellikle Erensu biraz daha duygusal yaşadı. Ben biraz daha içime kapanık yaşadım nostaljik duyguları. Ama gerçekten neredeyse 8,5 seneden sonra Atina'ya gelmek büyük bir keyifti. Değişen çok yer olmuş. Ama değişmeyen şey bizim aşkımız. Evet. Ama her şeyden de güzeli. Gerçekten Atina'nın tekrardan bizim neden ikinci evimiz olduğunu tekrardan hatırlama şansımız oldu. Keşke 8 sene içerisinde daha çok gelseydik diye düşündük. Bundan sonra ne zaman gelir tekrardan bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki Atina her zaman keyifli yer. Bizim ilk yuvamız. Evet, yani Eren çok şey değişmiş dedi ama bence bazı yeni yerler açılmış. Bazı yerler kapanmış ama bazı köklü yerler hala aynı. Aynı Bayraktar'ız, işte ne bileyim H&M hala aynı sokakta. Yani evet tren gelmiş falan. Gerçekten bence o kadar böyle çok aşırı büyük değişiklikler olmamış. Ama işte biz artık değiştik, büyüdük. O 25-26 yaşında buralarda evlenen çiftten ziyade artık 34-35 yaşında daha böyle bir olgun, daha bilinçli Eren ve Erensu olarak geldi. Buraya turist olarak gelmek biraz garip geldi bana. Sırt çantasıyla gezmek burada. Çok sıcak. Gelin görün. Ama işte yanınıza böyle yazın geleceksiniz bu tarih bile dahil. Bir şapka mapka kesinlikle getirin. Bizim gibi getirmemezlik etmeyin. Var mı son bir söyleyeceğim bir şey Atina'ya gelecekler için? Atina'ya gelecekler için söylüyorum. Burada çok güzel tarih eserler görebilirsiniz ama yemeğin keyfini çıkartın. Daha önce söyledim videolarda ama sokak sokak gezin. Her sokakta farklı bir macera bulursunuz. Dediğim gibi yani Barcelona'daki sokaklar gibi böyle çok deli tarihi eserler göremeyebilirsiniz. Ancak dediğim gibi her sokakta farklı bir hikaye, farklı bir grafiti, farklı bir restoran, farklı bir mekan bulabilirsiniz. Atina böyle yaşadım ya. Ama dediğim gibi bir şey getirmeyi unutmayın. Mayonezi getirin. Şöyle Batı sahiline gidin. Güzel bir denize girin. Ben evet çok şey değişmiş dediğime bakmayın. Mesela Bayraktar duruyor dediği gibi. Ama içindeki Niko abimiz yok. Emekli olmuş. Bunun gibi şeyler, ayrıntılar. Evet. Ama Bizim gibi, için bir şeyler evet, değişmiş bizim için yani. de bir şeyler değişmiş. Ama genel olarak zaten aynı yerinde. Bizim için keyifli tatilde umarım siz de izlediğiniz videodan keyif alırsınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.